Fizik, kimya, biyoloji bize muazzam bir hayat getirdi teknolojiyle birlikte. Ama her nedense huzurlu hissetmek, şöyle bir kafa dinginliği, net böyle bir oh ne güzel kafam rahat hissi, mutluluk, bunların hepsi çok zor. Bir yandan her şey çok kolay ama bunlar da çok zor. Bunların üzerine düşünürken sizinle bir şey paylaşmak istedim. Çözüm yolu olabilecek bir şey, çok önemli bir şey aslında bakarsanız. Onun için de bulunduğumuz günden bugün 10 Nisan 2026. Bugünden şöyle 36 yıl geriye gidiyoruz. 1990 yılına gidiyoruz. Ve hatta bu coğrafyadan da çıkalım, bayağı başka bir yere gidelim, uzaya gidelim, ne dersiniz? Evet, 1990 yılında uzay deyince Carl Sagan akla gelirdi. Bilmiyorum, benim yaşım yetiyor, siz hatırlıyor musunuz? Kozmos diye bir belgeseli de vardı. Ve o yıllarda daha insanlık uzayı yeni yeni keşfetmeye başladığında, Ay'a inişten bahsetmiyorum. Ona yaşım yetmiyor Allah'tan. Neyse, Voyager uzay mekiği de değil, uzay sondası deniyor zannedersem. Dünyadan atıldı ve fotoğraflar gönderiyor. Şimdi Güneş sistemini hatırlayalım mı? Güneş ortada, dünya ortada değil. Dolayısıyla biz evrenin ortasında değiliz. Güneş ortada. Biz bir şeyin etrafında dönüyoruz. Bu ego ile ilgili de çok güzel bir sinyal aslında. Neyse efendim. En yakın gezegen ne? Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Dünyadan atılıyor ve Neptün'e kadar gelmiş. 1990 yılında artık Plüto'yu sanırım vazgeçtiler Plüto'dan. Plüto gezegen sayılmıyor. Neyse. Neptün'ün arkasında artık derin uzaya doğru gidecek. Carl Sagan diyor ki Voyager için şöyle bir dönsün, fotoğrafımızı çeksin diyor. Aile albümüne fotoğraf istiyor. Ve Voyager geriye dönüp bir fotoğraf çekiyor. Güneşin hüzmeleri içinde bir pikselcik, soluk bir mavi nokta dünya, bizim dünyamız. Bu fotoğraf bilimsel bir data, bilimsel bir görsel bir data olmanın ötesinde kültürel bir anlam inşasına sebep veriyor. Çünkü Carl Sagan sadece soğuk bilim insanı değil, iletişimi çok kuvvetli birisi, hatırlarsanız eğer. Ve bu fotoğraf üzerine söyledikleri, yazdıkları var. Orada diyor ki, işte diyor, ve tüyleri diken diken eden bir şey, insanın algısını açan bir şey, insanda farklı bir bakış açısını getiren bir metin. Hatırladığım kadarıyla paylaşmak istiyorum. Diyor ki işte bu soluk nokta var ya diyor, bir piksel bir toz zerresi gibi, bugüne kadar yaşayan tüm medeniyetler bunun üzerinde yaşadılar, kavga ettiler, sevdiler, ayrıldılar, barıştılar, öldüler. Yaşayan herkes bunun üstünde yaşadı ve öldü. İnanılmaz bir şey. Bu minnacık bir toz zerresi üstündeyiz ama biz biriz diyor. Birlik bilincine bakan bir konuşma. O yüzden de yüksek bilinçten gelen bir konuşma bana kalırsa. Çok etkilenmiştim ve bunu hatırladım. Bunu nasıl hatırladım? Tam da işte Trump'ın korkunç şeyler söylediği 4-5 gün önce İran Savaşı ile ilgili, işte medeniyeti yok edeceğim falan dediği korkunç, nefret dolu söyleminin arasında ne oldu? Bu hengameden fark etmemiş olabilirseniz ben söyleyeyim. Artemis 2 diye bir uzay mekiği var. Bir ay görevi var NASA'nın. Ay'a inmeyecekler ama bu ay göreviyle ayın etrafını dönüyorlar ve ayın hiç görmediğimiz karanlık tarafından fotoğraflar çekilecek, data toplanacak. Dolayısıyla aslında önemli, güzel şeyler de oluyor. Artemis ayın etrafından dönerken 4-5 gün önceydi sanırım, bir video önüme düştü. Oradaki astronotlardan birine ne hissettiğini, ne düşündüğünü soruyorlar. Ve muhteşem bir konuşma yapıyor. Onda da tüylerim diken diken oldu. Diyor ki siz diyor bana diyorsunuz ki diyor ya işte muhteşem bir uzay mekiğin içindesiniz, ne enteresan, aramızda bu kadar mesafe var, dünyadan uzaklaştınız, Ay'a gittiniz, nasıl görünüyor orası, wow nasıl bir duygu diye soruyorsunuz ama diyor ben şimdi diyor aramızda aynı mesafe var. Ben şimdi dünyaya bakıyorum ve siz de dünya denen bir uzay mekiği üstündesiniz ve bizimki insan yapımı, sizinki gerçek ve kim yaptı bilmiyorum ama bu boşluğun içinde anlamı olan tek şey. Çok güzel değil mi? Hepimiz bunun üstündeyiz, bunun üstünde yaşıyoruz ve biriz ve böyle de bunu halletmeliyiz diyor. Aslında belki savaşa vuran bir şey söylüyor, bilmiyorum. Politik tarafa çekmek istemiyorum. O da böyle bir şey söylemiyor tam olarak ama hepimiz bu yerkürenin üzerindeyiz ve biriz, birlikteyiz diyor. İşte bunun içinden birlikte geçmeliyiz gibi bir cümlesi var. Muhteşem birleştirici bir konuşma. Şimdi burada ne oluyor? Bunun bizim derdimizle, tasamızla ilgisi ne? Biz bundan ne öğrenebiliriz? Oraya gelelim. Yine her zaman olduğu gibi iki tane çıktısı var. Bir tanesi toplumsal. Keşke şöyle bir plan yapabilsek. Özellikle liderleri birer birer alıp hani uzaya götürebilsek de keşke görseler insanlar
dünyayı uzaydan herhalde böylesine nefret dolu savaşlar ortaya çıkmayacak. Ama ne yazık ki bunu yapamayız elbette. Fakat şöyle bir şey ortaya çıkmış. Bilim insanları bunu araştırıyorlar. Uzaya çıkan astronotlarda böyle bir bilinç açılması oluyor. Böyle huşu içinde bir alçak gönüllülük ve neredeyse kalıcı bir farklılık, perspektif farklılığı oluyor. Buna da uzaktan bakış, üstten bakış etkisi deniyor. Algısal bir dönüşüm yaşıyorlar ve aşkın bir benlik yaşıyorlar. Benlik aşması hali yaşıyorlar. Transcendence deniyor buna. Burada trans gibi düşünmeyin, transa geçmek falan gibi bir şey değil. O bireysel farkındalığın üstünde sanki daha evrensel bir farkındalık gibi bir algıları açılıyor ve bunun sonucu olarak da nefret dolu egoist, egomanyak tarafları değil, harika tarafları, insanlığın en erdemli tarafları ortaya çıkıyor. Hatta bunu tabii ki herkes uzaya çıkıp deneyimleyemeyeceği için simülatörlerini yapmışlar. Gidip orada aynı deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Acaba bu algısal dönüşümü yaşayabiliyor musunuz diye simülasyonları yapılmış bu üstten bakış etkisini insanlara yaşatmak için. Şimdi ben de diyorum ki hep aynı şeyleri konuşarak, hep aynı yerlerde gezerek, hep aynı sorunlara maruz kalarak hiçbir şey değiştiremeyiz. Hatta Einstein'ın çok sevdiğim bir lafı var. Problemler onları yaratan bilinç seviyesiyle çözülmez diyor. Aynı burada olduğu gibi farklı bir üst seviyeden, farklı bir yere çıkıp onlara bakmamız gerekiyor. Problemleri ancak o zaman çözebiliyoruz. Bu sebeple aslında bu kanalı kurma sebebim, kendi hayatımda şairleri arama yollarım, hepsi bir araya geliyor. Bunların hiçbiri sadece bunları anlatmak değil. Birer birer daha iyi hayat nasıl yaşarız aslında onun peşinde olduğum ve onun sonuçlarını paylaştığım bir kanal. Öncelikle eğer anlattıklarım hoşunuza gidiyorsa lütfen abone olun ki insanlar daha çok duysunlar, daha fazla insana ulaşabileyim. Beğendiyseniz lütfen paylaşın ve beğenin. Bunu söyledikten sonra benim yaptığım aslında tüm çalışmalar bir şeye uzaktan bakabilmeyi sağlamak. Çünkü mesafe eşittir netlik, netlik eşittir farklı çözüm yolları, objektif bakabilmek ve dönüşüm öyle geliyor. Fark etmek için uzaklaşmak gerekiyor. Nasıl ki bir tabloyu görmek istiyorsak eğer tablonun dibine böyle burnumuzu dayayıp bakarsak hiçbir şey görmeyeceğiz. Lekeler ve çizikler ve fırça darbeleri göreceğiz. Hayat da böyle çok yakınına girdiğimizde o sorun, bu sorun, kişisel sorun, evdeki sorun, işteki sorun bunları göreceğiz. Ama ne zaman ki geriye adım atıyoruz, tabloyu görmek için de öyle, belli bir uzaklıktan bakmak gerekiyor. İşte o zaman o tüm ahengi, dengeyi, çerçevesiyle birlikte de anlamı görebiliyoruz. Çoğu zaman ben duyup çok üzülüyorum. Hani bunların anlamı ne, hayatın bir anlamı da yok diyen insanlar var. Tüm bu alanlar benim çalışma alanlarım. Hep birlikte yapalım, hep birlikte anlam üretelim. O yüzden ikinci video ile birlikte hoşça kalın diyeyim. Yani çözüm şu: mesafe, birazcık geriden bakmak. Evet, belki 6 milyon kilometre çok uzak ama bir tık uzaktan problemlere baktığımızda farklı görebiliriz. Görüşmek üzere.